Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kışlık tarhana yapıyoruz, un tarhanası. Sizden ilk önce ricam videoyu sonuna kadar atlamadan izlerseniz eğer size tarhana ile ilgili püf noktalarını ve dikkat etmeniz gereken hususları söyleyeceğim. Eğer bunlara dikkat ederseniz herkes evinde kolayca tarhanasını yapabilir. Görüyorsunuz çok güzel renkte ve çok lezzetli bir tarhana elde ettim ben. Şimdi ilk olarak yapımına geçelim. Benim 3 kilogram domatesim var. 2 kilo kapya biber kullandım. 5 kilogram yoğurdum ve 5 kilogram unum var. Bunları ben açıklamalar kısmına tam ölçülerini yazacağım. Şimdi ilk olarak sebzelerimi yıkayacağım ve robotumdan geçireceğim. 1 su bardağına yakında kaya tuzu kullanacağım tarhanamın içerisine. Şimdi kapya biberlerimi dilerek çekirdeklerini çıkardıktan sonra robottan geçirme işlemine geçeceğim. Evet, sebzelerimi hazırladım, yıkadım, suyunu süzdürdüm. Şimdi robottan geçiriyorum. Ben birçok farklı videoda ve farklı komşularımda da görüyorum. Çok fazla içerisine sebzedir, yeşilliktir, şudur budur nohut ekliyorlar. Ama ben hani yıllardır benim yaptığım tarhana şekli, annemden öğrendiğim tarhana bu şekilde. Biz sadece köyde domates ve kapya biberi kullanırdık. Ve tarhanayı biz 21 gün bekletiriz. Bizde şöyle derler, tarhana ilk haftasında ekşir, ikinci haftada acır ve üçüncü haftasında tatlanır derler. Ve sebzeler yoğurtla ve unla birlikte bekledikçe fermentasyon olayı gerçekleştiği için, birbirine gireceği için, yani tarhana ne kadar uzun süre beklerse o kadar lezzetli olur derler. Biz bu şekilde yaparız. Evet, domatesimizi şimdi robottan geçirdim. Biberlerimi de geçiriyorum. Yani eğer hani fazla bekletme gibi bir şansınız yoksa da bu şekilde yaparak hani bu kadar sebze katmanız bence yeterli oluyor ve çok da lezzetli oluyor. Zaten pişirirken gereken her şeyini koyuyoruz çorbamıza. Evet, gördüğünüz gibi biberlerimizi de çektik. Şimdi sebzelerimizin içerisine 5 kilogram yoğurdumuzu koyacağız. Bu arada ben süzme yoğurt kullanıyorum. Diğer yoğurt cıvık olacağı için ben her sene tarhanamda sadece süzme yoğurt kullanıyorum. Güvendiğiniz bir yerden yağlı, şöyle lezzetli bir yoğurt alırsanız tarhananız da o derece lezzetli olacaktır. Burada 10 kilogram yoğurdum var. Şimdi yarısını kullanacağım. Önce domates ve biberle yoğurdumu güzelce karıştırıyorum. Daha büyük bir leğeni aldım. Diğeri küçük olduğu için. Şimdi onu da ekleyeceğimiz için leğenimize sığmayacaktı. O yüzden daha büyük bir leğen kullanmayı tercih ettim. Her yörenin kendine özgü farklı bir tarhana yapımı var tabii ki. Bizim tarhanamız da bu şekilde. Şimdi içerisine yarım su bardağı kaya tuzumuzu ekliyorum. Geriye kalan yarım su bardağını da koyacağımız poşetin ağzına dökeceğim ki bir barlanma, bozulma olmasın. Çünkü tarhanamız uzun süre bekleyecek. Şimdi 5 kilogram da un eklemesi yapıyorum. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken hususlardan birisi de un eklemesi. Tarhanam cıvık oldu diye ne kadar çok un eklerseniz eğer tarhananız çorba yaparken çok fazla koyulaşacak ve tadı azalacaktır. Ne kadar yoğurt kullanıyorsanız o kadar un kullanmayı tercih edin. Ben 5 kilogram süzme yoğurduma 5 kilogram un kullandım ve un kadar tarhana çıkıyor arkadaşlar. Şimdi tarhanamızı herkes leğende bekletiyor, ağzını kapatıyor ama ben o şekilde yapmıyorum. Aslında büyük bir poşetim olsaydı, büyük torba bulamadığım için naylon bir torba, küçük çöp poşetlerine koymayı tercih ettim. 3'e böldüm tarhanamı. Çünkü tarhanam sabah olduğunda şişecektir, mayalanacaktır kendi halinde. Maya falan katmadım ama tarhana yoğurdun verdiği etkiyle ve havaların sıcak olması nedeniyle zaten mayalanıyor gördüğünüz gibi. Tarhanamı 3'e böldüm ve ağızlarını, havasını aldırdıktan sonra güzelce hava almayacak şekilde kapatıyorum. Leğenimin üzerinde bir sofra beziyle kapatacağım ve serin bir yerde 21 gün boyunca tarhanamı bekletiyorum. Evet, 21 gün sonuna geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tarhanamda hiçbir kokma, barlanma, bozulma gibi hiçbir şey olmadı Allah'ın izniyle. Ama leğende olsaydı sürekli karıştırmam gerekirdi, taşacaktı ve bana çok zorluklar çıkaracaktı. Bu şekilde poşette beklettiğinizde çok daha iyi olduğunu göreceksiniz, kolaylaştığını işinizin. Şimdi kaşık yardımıyla tarhanamı dağıttım. Her 2-3 saatte bir tarhananızı kontrol etmeniz ve kaşık yardımıyla ya da cıvık değilse elinizle tarhanayı ufalamanız gerekiyor.
Tarhana bir çocuk gibidir. Sabır ister ve sürekli ilgilenilmek ister. O yüzden tarhanayı ne kadar çok hani çabuk kurutayım, elimden çıksın istiyorsanız sürekli elinizle ufalamanız ve başında beklemeniz gerekiyor. Şimdi ben Ankara'da yaşıyorum ama benim yaşadığım yer Ankara'nın diğer bölgelerine göre daha da soğuk, serin bir yer olduğu için bakın akşam olmasına rağmen ve tarhanamı 2 saatte bir ufalamama rağmen tarhanam hala kurumamıştı. O yüzden akşam evimin salonuna serdim ve sabah olduğunda tekrar dışarıya sereceğim tarhanamı kuruması için. Salonumda da sabaha kadar serili kalmasına rağmen tarhanam hala kurumamıştı. Şimdi tarhanamı dışarıya sermek için götürüyorum sabah olduğunda. Evet, gördüğünüz gibi tarhanamız evin serinliğinden dolayı sabaha kadar kurumamış ama kurumaya çok az kalmış. O yüzden şimdi bunu toplayıp balkona tekrar sereceğim ve birazcık daha şöyle elimle ufak ufak daha ufak yapacağım hepsini. O şekilde daha çabuk kuruyacak. Arkadaşlar tarhanamız iyice kurumaya başladı artık. Şimdi elimizle tarhanayı böyle ezdiğimizde eğer ki hani içinde bir cıvıklık kalmadıysa kolayca ezilebiliyorsa artık tarhanamız ovulabilir veya robotta çekilebilir kıvama gelmiş demektir. Ben her sene ilistirden geçiriyordum. Bu sene ilk olarak robottan geçirip öyle deneyeceğim. Öyle daha büyük kolaylık olacak. Eğer kalın olursa daha sonra tekrar ilistirden geçireceğim. Evet, tarhanam bizim buranın sıcaklığı dolayısıyla 2 günde kurudu. Şimdi robottan geçireceğim. Evet, robottan çektiğimiz tarhanamızı alıyoruz. Eğer bu şekilde iri istemezseniz ben bunu birazcık da ilistirden geçireceğim. Daha ince olması için. Şimdi böyle koyuyorum. Daha sonra ilistirden de geçireceğim. İlk olarak robottan çekme işlemini yapıyorum. İlk olarak sofra bezinde hafifçe üzerine bastırıp ovaladığımız tarhanamızı robotumuza alıyorum. Robotta çektikten sonra bu hale geliyor. Bakın böyle de kullanabilirsiniz ama ben daha ince olmasını istediğim için bir de ilistirden geçiriyorum. İlistirle de böyle ovaladıktan sonra altına geçenleri bu şekilde alıp bezimin üzerine serip bir hafta boyunca da evimde gölge bir yerde kurutacağım. Evet arkadaşlar, tarhanamız bitti. Bu benim ilistirden geçirdiğim tarhanam. Önce robottan çektim. Daha sonra da ilistirden geçirdim. İnce gözlü bir ilistirden. Ve bu şekilde oldu. Şimdi bunu bir hafta boyunca evde gölge bir yere serip iyice kurumasının, neminin gitmesini sağlayacağım. Sadece robottan çekersek nasıl olur derseniz şimdi size onu da göstereceğim. Bu da sadece robottan çekmiş olduğum tarhanam. İşte tarhana yapmak bu kadar kolay ve lezzetli. Evet, biraz zahmet istiyor aslında ama değer bence bu zahmete. Videomu beğendiyseniz yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.